Arkadaşlar hepinize selamlar. Bugün Seat Öztürkler'deyim. Buraya Ateka'yı çekmek için geldim. Şu an biraz gürültü var, kusura bakmayın. Yol kenarında bir bayi. Genelde bayiler bu şekilde oluyor. Öztürkler'de Ateka'nın incelemesini, sürüşünü yapacağız. Pol sürüş olacak. Ben güzel olacağını düşünüyorum. Böyle yukarıdan oluyor çünkü bayağı yüksek. Aslında B segmenti parasına bir C segmenti dolu SUV almış oluyorsunuz. Birazdan bütün donanımlarını anlatacağım, özelliklerini anlatacağım. Sizler de göreceksiniz. Rengi çok güzel, aşırı güzel. Birkaç şey eksiltilmiş bu araçta. Çünkü ÖTV dilinden dolayı %60'a girmemesi gerekiyor. Eğer ki %60'a girerse fiyatlar fahiş olarak artıyor. Bu yüzden birkaç donanımdan kısmışlar. Aracı daha uygun fiyata getirebilmişler. Fiyatı da aynı şekilde sizi çok şaşırtacak. Şu piyasa için ciddi anlamda uygun. İnterneti açın. Yani bir Leon parasına Ateka alıyorsunuz. SUV daha yüksek ve aynı dolulukla bir araba alıyorsunuz. Fiyat da aynı şekilde başlığa yazacağım. 215-216 bin lira civarında bir fiyatı var. Siz de burayı arayıp fiyat alabilirsiniz Ateka için. Bu fiyatlar değişkenlik gösterebilir, bilginiz olsun. Bugünkü değerler bunlar. Çünkü fiyatlar her ay yenileniyor, bilginiz olsun. Hadi gelin şimdi kısa bir inceleme, sonrasında uzun bir sürüşe geçelim. Hadi görüşürüz. Evet, karşınızda Seat Ateka. Bu araç 2019 model. Test arabası olduğu için bir sene eskiden geliyor. Excellence paket, 1.6 dizel otomatik, ideal kombinasyon, herkesin aradığı. Güzel. Excellence bu araçlar dolu oluyor. Dediğim gibi birkaç şeyi kısmışlar. Bunun da işte sebebi o %50 ÖTV'yi geçmemesi. Şimdi jantları görüyorsunuz, böyle köfte yanaklı lastikleri var. Bu jantlara aldırış etmeyin. Jantlarımız 18 inç. Bunlar şimdi hani kış ayı olduğu için, araçta test edileceği için, test arabası olduğu için kış lastiği takmışlar, bilginiz olsun. Bunlar öylesine takılmış bir jant yani. Yoksa çok güzel jantları var bunun, biliyorum, internetten de bakabilirsiniz. Güzel, tatlı bir jantı var. Etrafında hemen hızlıca bakarsak mesela ön çarpma asistanı var. Sisler ve farlar LED. Bak burada da Seat Lightning diye göstermiş. Bunlar da hep Leon'larla aynı aydınlatmaya sahip bu araçlar. Daha sonrasında katlanan ayramız var. Anahtarsız girişimiz var. Elektrikli bagaj yok. Elektrikli bagaj olmasını isterdim. Bagaj aşırı büyük ama yani. Bak şimdi. Bu arabanın fiyatı B segmenti bir full araba fiyatında. B segmenti SUV fiyatında ve bagaja bakar mısınız? Kocaman bir bagajı var. Yani aşırı yeterli bu bagaj. Burada mandalina da var isterseniz. Şöyle alt tarafa bakalım. Ya işte bak, gene Seat olduğu için buna ince kullanmışlar. Görüyor musun? Bak daha tahtası bile gözüküyor. O olmaz yani. Alt tarafta herhangi bir kaplama yok. Bu şekilde. Bagaj çok geniş ama yani tamamen aileler için. Bak arka koltuklarda kolçak olduğunu da görüyoruz. Ve arkadan ulaşım da oluyor. Koltukları da buradan yatırabiliyorsun. Bagaj bu kadar. Etli bagaj isterdim. Mesela bak, bunların ilk geldiğinde, sizler de alanlar olacaktır illa videoyu izleyenler arasında. İlk 2016'da geldiğinde bu araçlar dolu dolu gelmiş, böyle aşırı doluymuş. İşte kendi kendine park sistemi varmış. Arka bagaj elektrikliymiş. Jantlar 19'muş. Bir sürü özellik varmış. İşte ama bu ÖTV'den dolayı düşürmek zorunda kalmışlar. Donanımı azaltmak zorunda kalmışlar. Mesela ön tarafta park sensörü yok, sadece arkada var. Ya ön tarafta park sensörü lazım ama mesela işte bu park sensörünü eklettiğin anda bu araç %60'a geçiyormuş. %60'a geçince de büyük ihtimalle 240 bin liralara çıkacak. 215 bin liradan, 216 bin liradan 240'a çıkacak. Maalesef ülkemizin vergileri. Şimdi içeri geçelim, ben kafama alayım size, hem anlatayım aracı hem de sonrasında sürüşe geçelim. Hadi gelin bakalım. Aldım sizi kafama. Hadi gelin şimdi içeri geçelim. Arka koltuk diz mesafesini göstereyim. Bunlarda büyük ihtimalle çok iyidir diz mesafesi. İşte bak, elektrikli koltuk yok mesela. Bunun eskiden bunlarda elektrikli koltuk varmıştı. Ama dijital göstergemiz var, büyük ekranımız var. Şu koltuğu bir ayarlayayım kendime göre. Aslında güzel pozisyon. Biraz yükselmem lazım. Hafif de geri gideyim. Vallahi güzel. Şimdi gelin bir arka koltuğa bakalım hızlıca. Kapı kolu da böyle garip açılıyor ha. İşte bu Leon'ları... Ya bu araba Leon'un aslında dengi, biliyor musunuz? Leon'un SUV'u. Öyle düşünebilirsiniz. Gayet yeterli. Ya şöyle otonom sürüş falan olsa bunda ne tatlı olurdu. Vay, bayağı geniş. Bayağı geniş. Şuraya bak. Kafam da çok rahat. Yukarıda kocaman bir cam tavan var. Birazdan açarız bunu, ne kadar açıldığına bakarız. Arka taraf çok rahat ya. Tamamen bir aile için. Bak şimdi buradan kolçağında indiriyorsun, tamam mı? Bomba. Şöyle ben giderim. Arka koltuk çok dik değil. 10 numara bak. Havalandırmam var burada. USB'm de var. Tamamen bir aile için yeterli bir araba. Gayet güzel. Bakalım konforunu merak ediyorum ama işte bu jantlarla anlayamayacağız ki. Jantlar yani böyle yanakları koca koca. Bunlar konfor çok iyi olacaktır ama 18'lerde konfor nasıl? Bunu yorumlara yazarsınız. Ben daha sonrasında gelip tekrar bir test ederim zaten. Bu arada tavanda antrasit fark ettiniz mi? Çok güzel.
Antrasit tavana bayılıyorum. Böyle çok kara da değil biliyor musunuz? Hafif bir griliği var. Böyle de içerisi de çok karanlık gözükmüyor. Bu da belli oluyordur. Aşırı böyle kapkara değil. Aydınlatmalarımız beyaz. Koltuklar böyle alkantara ortası. Çok güzel. Arkadaşlar kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Teşekkür ederim. Desteklerinize ihtiyacım var. Malzeme kalitesine bakalım. Burası sert üzerine yumuşak gerilmiş bir malzeme. Buralarda yumuşak. Güzel ya. Vallahi kalitesi güzel. Şöyle görürsünüz zaten siz de. Yumuşak malzemesi. Teyibimizi açalım. Şimdi bak 2020'de alacağınız arabalarda bu teyip gelmeyecek. Bilginiz olsun. Komple böyle burası büyük bir ekran olacak. Daha da büyüyecek ekran. Daha da güzel bir teyip gelecek. Koltuk ısıtmamız yok. Klima bölümü Leon'larla aynı. Şurası güzel. Anahtarsız çalıştırmamız var. Anahtarsız girişimiz var, bahsetmiştim. DSG vitesimiz bak burada ama şimdi bak Volkswagen olsaydı ama burada bir krom parça olurdu. İşte bunlardan kısıyor. Mesela burada bir kontrolümüz var. Eco Sport modlarımız falan var. İşte bunlar biraz kullanımda çizilmiş ama bak. Şöyle bakalım. Kolçağımız bayağı geniş bir kolçak. Pontlar cidden güzel. Yanlardan iyi sarıyor. Güzel yani. Şöyle bir kısmı deri. Az bir kısmı deri. Ortası alkantara ve rengi de aşırı güzel ya. Çok güzel. İşte böyle renkli koltuklar çok yakışıklı oluyor arabaya. Baksanıza şunun rengine böyle tamamen siyah alkantara olsa güzel olmazdı. Yanları biraz kötü gözüküyor. Bu yanlar da mesela uyumlu olsaydı. Mesela siyah ve bu olsaydı böyle karışım olsaydı güzel gözükebilirdi. Ben size şu ekranları göstereyim. Ekranlara aşinasınız aslında. Bunlar bildiğiniz Leon ekranı. Şunu bir çalıştırayım bakalım. Bu araç dizel bir araç. Gayet sessiz biliyor musunuz? İlk çalışmasına rağmen araba daha soğuk. Şunu bir okeyleyelim. Bak şu mod güzel. Bu var bu ama bence en yakışanı bu ya. Bu da kadran bildiğiniz. Çok yakışıyor. Bayağı güzel. Motor bayağı sessiz ya. Dizel olmasına rağmen tok bir ses geliyor. Tırıltı çok fazla gelmiyor. Bakayım Apple CarPlay var mı? Şöyle menümüze gelelim. App var zaten. App'e bastığımızda bak görüyor musunuz? Apple CarPlay yok. Bu kötü. Apple CarPlay olmasını isterdim. Gözümüze bakalım. İdeal. Çok fazla büyük değil. Kapı işlerinde kaplama yok. Aynalar şöyle katlanıyor. Açalım bunları. Camlarımız otomatik. Şöyle komple bir tavanımızı açalım bakalım. Nasıl olacak? Merak ettim nereye kadar gidecek. O bayağı gitti. Bak genişliğe bak. Yani 2 karıştan fazla var. Bayağı geniş. Perdeyi komple açalım. Ya tam bir aile için işte ya. Şöyle cam tavan aileyle çok yakışıyor. Aynamız çerçevesiz değil. Kaplaması var ama kararan bir ayna. Bu tepesi de siyah. Güzel gözüküyor. Buralarda LED. Başka değinmediğim bir yer kalmadı diye düşünüyorum. Ses sistemine hızlıca bakayım. Ya ses sistemi ideal, çok mükemmel değil. Hadi gelin sürüşe geçelim artık. Sunroof'u kapatalım, ses yalıtımını anlayalım. Direksiyon biraz sert geldi. Bakayım şu individual'dan ayarı var mı görelim en azından. Normalde onu en az yumuşaklığı buymuş. Ama biraz sert şu anda. Kemerimizi takalım. Her zaman takıyoruz. Şöyle bu sürüşümüzü normale alalım öncelikle. Sonrasında dinleriz diğerlerini. Bak geri görüş kameramız var. Önde park sensörümüz olmasa da. Gayet güzel. Dediğim gibi motor sesi bayağı az geliyor. Dizel olmasına rağmen güzel motor sesi var. Öncelikle yüksekte olduğunuzu hissediyorsunuz. Gayet yeterli bir yüksekliği var. Bir su kullandığınızı anlıyorsunuz. Ve gaz tepkileri hemen çok canlı biliyor musunuz? Böyle sürekli ayağının altında bir güç var. Aslında büyük bir araç ama 1.6 115 beygir bir motora sahip. İlk fark ettiğim kasislerden geçtiğimizde gayet konforlu. Ya bu SUV araçlar genelde taksilerden daha konforlu oluyor. Bu gayet güzel ya. Bak şimdi çukurlardan geçiyorum. 10 numara eziyor geçiyor böyle üzerinden. Hani taksilerde bu kadar konfor almak için çok üst versiyonlara geçmeniz gerekiyor. Çok üst araçlara geçmeniz gerekiyor. Şu menü tasarım falan güzel. Dediğim gibi yeni teyip geldiğinde çok daha güzel olacak her şey. Ama ekrana bayılıyorum ya. Yani bu Seat ekranı beceriyor yani. Mesela sonradan Wacom'da da bir ekran var böyle ortada bir kadran oluyor. Spor kadran. Cupra diye geçiyor. Cupra kadran diye. Onlar da cidden güzel oluyor. Birazdan bir 0-100'ünü yaparız. Çekişine bakarız. Ses yalıtımına değiniriz. Ama işte bu kış lastikleriyle
hani konforunu ve ses yalıtımını doğru bir şekilde anlamak mümkün değil. Şimdi ses gürültüsü yüksek olacak. Konforda çok iyi olacak bu durumdayken. O yüzden bir ortalama değer yapacağız. Siz yine yorumlarda yazarsınız. Ateco kullanan birçok kişi var. Ama şu an için gayet konforlu. Arkada kulakçıklarımız var yine. Hemen DSG bütün emirlerinize uyuyor. Şuradan her zaman kullandığımız güzergaha gidelim. Biraz da frenleri denemiş olacağız böylece. Frenler sağlam. Biraz yüksek olduğumuz için yatıyoruz. Frenlere bastığında böyle köşeye doğru yatma oldu mesela. Normal ama SUV araçlarda bu şekilde. Ya bu arabada böyle sürekli manuelde kullanmak isterseniz ama işte bu sefer DSG'ye elinize alırsınız. O yüzden çok kurcalamamak lazım. Şu an motor sıcaklığımızı ideal basabiliriz. D'de gidiyoruz. Bir de Sport'a alalım bakalım. Güzel, gayet hızlanması yeterli ya. Ya şimdi Volkswagen grubunda motorlar canlı oluyor. Hani 115 beygir diye alıyorsunuz, düşük beygirlerde diye gözüküyor. Ama bunu tamamen size yansıtıyor. Mesela 115 beygirin tüm gücünü hissedebiliyorsunuz. Çünkü şimdi DSG de var. DSG de çok hızlı olduğu için size sürekli vitesler atarak yardımcı oluyor. Ayrıca motorlar da çok canlı. Bu yüzden gidişi güzel oluyor. Hani öyle 115 beygir diye düşük gidecek diye bir durum yok. Mesela şu an 7. viteste 100'le gidiyorum sabit. 1800 devir civarında seyrediyoruz. Güzel. Mesela şimdi 100'le giderken ki bir ses yalıtımına bakalım. Bak çok az bir rüzgar sesi var. Aşırı az. Böyle hani varla yok arasında odaklanmanız lazım. Şimdi bir de şöyle durum var. Müzik de kapalı. Bu arabada ben mesela arabamda müzik kapalı ayda yılda bir gidiyorum. Çok az bir müzik açık olsa onu duymazsınız. Motor sesi yok denecek kadar. Aslında bak tekerlekler kış lastiği olmasına rağmen güzel bir yalıtım var biliyor musunuz? Yani yalıtım konusunda beni bak şaşırttı bu araba. Siz de videodan anlayacaksınızdır. İçeride şu an çok huzurlu bir ortam var. Ben bu lastiklerin mesela normal olduğunda çok merak ediyorum ses yalıtımına nasıl olacak. Bayağı iyi olacaktır. Şu ileride bir virajda bakalım, her zaman kastığımız yerde bir dönelim nasıl olacak. Mesela şu an aşağıdaki tıkla bastım. 120. Şurayı bir denedim bakalım. Bak hemen yatıyor. İşte SUV olunca böyle biraz yatma oluyor. Ama tutunuyor mu? Tutunuyor. Onunla ilgili problem yok. Bu da konfor için işte. Bu aile arabası olduğu için böyle kim kullanacak bu arabayı? Burada biz denemek için yapıyoruz. Bakayım bir şey denemek istedim ama görmedi, şey yapmadım. Acil frenleme görecek mi diye baktım ama henüz o kadar ciddi bir hızlanma yapmadığımız için. Virajı gene güzeldi ya. Hafif sekiyor böyle, yatıyor. Ama yine de güzel dönüyor. Orayı bayağı hızlı döndük. Keyifliydi yani. Şu ekranlarımızla biraz oynayalım bakalım. Normal manuel kadranlar gibi. Burada da direkt mesela hızı, vitesi ve Power FM diye radyoyu görüyoruz. Burada mesela radyoyu görüp gerekirse mesela müziğinizi de USB'den takarsınız. USB'den de aynı şekilde resimleri falan görebilirsiniz. Güzel, bu da bir ortam oluşturuyor. Şimdi bu araçta ambiyans aydınlatmalarımız mevcut. Bak burada ambiyans aydınlatmasının ekranı var. Renklerini buradan değiştirebiliyorsunuz. Bu renkleri aynı şekilde Wacom'dan arttırabiliyorsunuz. Bayağı fazla renge dönüşebiliyor. Burada da aynı şekilde 8 tane renk geliyor. Şöyle mavi yapalım. Bak buradaki ekrandaki renk de değişti. Görüyor musun? Mavi güzel oldu. Farlarımızı şöyle bir yakalım. Bu araçta led farlarımız var ve güçlü led farlar. Aydınlatması gayet yeterli. Ya cidden ses yalıtımı güzel ya. Birazdan dönüşte 0-100 yaparız, 150'lere çıkarız. O zaman daha iyi anlaşılır. Şu an S'te gidiyoruz. Bunu normale alalım. Bak şu an mesela 110'la giderken hafif bir motor sesi almaya başladım. Yol sesi hala yok. Bak bu arabanın yol sesini çok iyi yapmışlar. Buna kesin söylüyorum size. Yol sesi konusunda çok iyi. 6,5 mm'lik lastik var üzerinde. O halde şu an yol sesi gelmiyor. O yüzden beni çok şaşırttı. Yani şu lastiklerle bu sesi yapmıyorsa normal lastiklerle hiç ses duymazsınız. Sadece rüzgar ve motor sesi hafif geliyor. Bunlar da normal. Yüksek bir arabasınız. Yüksek arabalarda rüzgar sesi olur. Bu normal karşılanacak bir durum. Ama yine öyle abartılacak bir seviyede değil.
motorda yükteyken ses çıkarıyor. Yoksa normalde ses yok öyle. Bak 120'de gidiyoruz. Gayet güzel. Sizler de deneyebilirsiniz. Yol sesi konusunda bana hak vereceksiniz kesinlikle. Bilmiyorum, Leon'la bir gün deneyip de kıyaslamak istiyorum. Leon'da acaba bu durum nasıl? Bu kadar sessiz mi Leon? Aracı bir de buradan mesela ayarlardan Sport alalım. Bak burada Sport yazdı ve ekranı buraya geldi. Bakalım bu hislerine değişim olacak. Mesela D'de gidiyorduk, hemen S'e aldı vitesi. Bir yol verirlerse ileride denemek istiyorum. Şu biraz çok güzel oluyor ya. Hadi Skoda. Vay, iyi dönüyoruz ya. Cidden güzel döndü, biliyor musunuz? Bak hafif yapma oluyor ama dönüyor yani. Dönmede hiç korkutma yok. Hiç korkmadı. 130'da falan döndük orayı. Yine önümüzde araba var burada. Gayet güzel döndü ya. Ya işte konforla viraj hakimiyetini harmanlamışlar. İdeal bir oran tutturmuşlar. Bak vitesler bak nasıl atıyor ya hemen. Şuradan devri de göreyim ben. Devri de göstereyim size. Daha net anlayacaksınız. Bak mesela yükseltmeye bak. Tık hemen. Ya DSG'yi bu konuda çok seviyorum ya. Daha iyisi yok yani. Bu hız konusunda daha iyisi yok bu viteslerde. Şunu şöyle 7'ye alalım. Evet, dediğim gibi motor sesi ve rüzgar sesi hafif hafif geliyor. Yol sesi yok. Güzel. Bak yol sesi önemli. Şimdi yol sesi, motor sesini bir şekilde kesersiniz. Yüzde sabit gidersiniz. Motor sesini fazla duymazsınız. Ama yol sesi eğer ki bir arabada varsa yani o başınızı ağrıtır. Sürekli uzun yolda gidiyorsanız eğer başınız çok ağrır. O konuda bu güzel. Şuradan ileriden dönelim artık. Her zaman güzergahımız. Gayet güzel, keyif aldım ya. Bir de bu arabalarda şimdi yakıtlar falan da düşük oluyor, tamam mı? 1.6 dizel üniteler belli, yakıtları çok ortada. O kadar bastığımız halde 6.7 yakıyor. Şimdi buradan artık dönelim. Ya şimdi bu arabanın fiyatına göre sunumlukları gayet güzel. Dediğim gibi öyle şerit takip, otonom falan olsa güzel olurdu ama şimdi fiyat da ortada. 215.000 liraya bu arabayı alıyorsunuz ve C segmenti SUV alıyorsunuz. İsterseniz araştırın, fiyatları ortada yani bu arabaların. C segmenti SUV'lar şu anda yüksek rakamlara gidiyor. 250.000, 300.000 bandında gidiyor. Büyük paralar. Bu aracı 215, 220 bandına alabiliyorsunuz. 209'a cam tavansızını alabiliyorsunuz mesela. Öyle mi oluyor? Tabii 209 liraya cam tavansız. Excellence diye değil mi? Excellence. Her şey aynı, sadece cam tavan yok sadece. Mesela bu araca 209.000 liraya bile sahip olabiliyorsunuz. Sadece cam tavan sizde eksik oluyor. Geri kalan bütün donanımlar Excellence oluyor. O halde dahi 209.000 liraya bu araca sahip olabiliyorsunuz. Biraz önce o çukurdan da geçtim. Çok hafif ses yaptı bu. Normalde orada diğer hani mesela Insignia'ya denemiştik. Insignia'da hiç ses yoktu. Bunda hafif bir ses oldu. Bir de şu ilerideki virajı dönmek istiyorum ya. O viraja dönelim. Sonra videoyu durdurayım. Selektörü güzel ya. İşimizi bozdu. Bu hızla viraja girmek sıkıntı. Vay cidden güzel dönüyor ya. Virajı çok iyi dönüyor. Bak o virajı şeritten taşmadan döndüm. Neredeyse 120 ile döndüm. Vallahi güzel viraj dönmesi. Beni şaşırttı yani. Bir de kış lastiği var. Mesela kış lastiği olmasa bu araçlar daha iyi yere tutunur. Zaten kullanan arkadaşlar yorumlarda yazacaklardır. Şimdi arkadaşlar bir 0-100 denemesi yapalım. Hem hızlanalım, yukarıda 150'deki kondisyonuna da bakarız. Aracımız sporda, vitesimiz sporda, arkamız serbest. Hadi kalkalım. Şu an ayağım dip gazda. Bütün araçlarda burada hızlanıyoruz. Siz de görüyorsunuz mesela şu an 60, 70, 90, 100. Oradan hesaplarız videonun içinden. Bir hızlanalım bakalım. Burada pek radar olmaz.
Şimdi mesela 150'de kaçta gidiyor? 7'yi alalım. 140'da 2500 civarında gidiyor. Şu araç bir yol versin bize. Bak şimdi 140'da 2500, evet. 150'ye çıkayım. %50'de 2600 civarında 150 yapıyor. Devir bantları konusunda gayet yeterli. Ya cidden viraj konusunda çok beni sevindirdi ya. Bak şimdi araba yatıyor dedim ya. Araba belli bir yere kadar yatıyor. Mesela süspansiyonda bir yer var, tamam mı? Oraya kadar yatıyor, ondan sonra sabit kalıyor. Büyük ihtimalle o pozisyonu aracın konforu için bırakmışlar. Sonrasında ise güzel tutunmaya başlıyor. Yapması kesiliyor. Virajları çok güzel dönüyor. Fark ettiniz mi bilmiyorum. Gayet yeterliydi yani. Ben keyif aldım ya. Şöyle biz aracımızı D'ye alalım. Biraz daha artık sakin sakin kullanmaya bakalım. Bu araca özenerek yapmışlar. Bak onu fark ediyorum. Bu araca özenmişler. Uğraşmışlar. Bu kendini belli ediyor. Kaliteli hissettiriyor. Onu kesinlikle emin olun. Direksiyon zaten güzel. Bak Excellence burada bir amblemi var. FR alabilirsiniz. FR'da aynı şekilde FR amblemi geliyor. Bak şu an ekrana bayağı bir arkadan ışık geldiği halde hiç parlama yapmıyor. Rahat rahat görebiliyorsunuz. Şu an ekonomide gidiyorum. Mesela bakayım şey alacak mı? Evet bak bu da boşa alıyorum. Şunu az yapması için bu şekilde boşa atıyor kendini. Biraz daha bu şekilde ilerlemeye çalışıyor. Zaten arabanın bir farı 9000 lira ya. Aynen öyle, doğru söylüyorsun. Ya bunları çalıyorlar mı farı? Bunları hiç çalmıyorlar galiba. Bunlarınki değil, Leon'unkini çalıyorlar. Ya hiç sor. Leon'un farında işte şey yapıyorlar ya. Hani o Uyuşturucu falan. yetiştirmek. Ha. Nasıl bir far yapmışlarsa adamlar meyve. Daha çabuk yetiştiriyor galiba. QLED far var ya şimdi. Vallahi. Ekonomide olunca bak vitesler hep yukarı tutuyor. 70'te 7. vitese falan gidiyoruz bak. 1200'de bir de seyrediyoruz. Bu araçlarla yakıtla ilgili problem yaşamazsınız. Bunların eskiden benzinleri falan giriyordu. Onlar biraz yüksek yakıyordu yani. Şimdi ağır oluyor. 1400 kiloluk bir araba. Mesela Leon'lar falan 1200-1300 kilo civarında yani. Bu onlara göre gayet ağır. Bunların sinyallerine de bayılıyorum ya. Böyle kocaman bir sinyal yanıyor ön tarafta. Araba gayet tok hissettiriyor. Bak bir de şey sesi yok biliyor musun? Trim sesi yok. Böyle sağdan soldan ses almıyorum. İşte eze eze geçiyor ama işte o lastiğe alakalı oluyor. Bir denemek lazım onu. Şuraya bak. Şu an ekonomideyiz ya. Gaz pedalı öldü. Vallahi bayağı gezdik. Ben size yeterince anlatmaya çalıştım. Umarım beğenmişsinizdir. Siz Atekaları nasıl buluyorsunuz? Valla bana fiyat uygun geldi ya. Şimdi araba bakıyoruz biz de aynı şekilde. Diğer arabaların fiyatları uçtu gitti yani. Bu 215 bin liraya böyle bir su yok. Düşük hızlarda tırıltı alıyorsunuz. Bu normal bir durum. Motor sesi çok istemiyorsanız benzinli alacaksınız. Bak bu kasis bayağı büyük. Vay, bak öndeki burnun oynamasını fark ettiniz mi? Yumuşak olduğu için süspansiyonlar böyle salınarak yapıyor ön tarafı. Çok güzel gözüküyor. Uzun da büyük bir araba olunca da daha keyifli hissettiriyor. Arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Hoşunuza gitmiştir. Seat Öztürk'lere teşekkür ederiz. Aynı şekilde fiyatlar alabilirsiniz, arayabilirsiniz. Tekrar yeni testlerde görüşmek üzere. Bak farların görünüşüne bak. Selektörler falan çok güzel. Tipi çok güzel gözüküyor önden. Tekrar görüşürüz.